Bayram Ağa'nın demir dövecek hali var mı ola ki? Çırakları dövmüştür şeyhim. Tabip Mikel Efendi anlatıverdi. İyi. Mühim olan vazifeyi tamam etmektir. O vakit sana da yeni bir vazife vermek icap eder. Alıver hele şunu. Senin yeni vazifen bu olsun. Karabaş'la ilgilensen. Alışıncaya kadar da ondan sen mesulsün. Selamun aleyküm ağalar. Kolay gele. Aleykümselam şeyhim. Azmi ağa, bir iki kelam edelim hele. Hayrola şeyhim? Buyur hele. Hele bir eve bak. Bir ihtiyaç var mıdır? Azmi ağa, kimseye, hele hele sizler gibi usta olmuş kişilere usul erkan öğretecek değiliz. Ondan icap diyoruz. Hayrola şeyhim? Ticaretimizde bir yanlış mı görülmüştür? Sade ticarette düzgün olmak mıdır ahinin vazifesi ağa? Bunu mu öğretiriz millete ahi ocağında? Eline, beline, diline sahip olmayanın ticareti düzgün olmuş bize mi? Kime ne? Var gör ki bir şeyh değil. Köylü bir rençberdir ardından dedikodu ettiğin. Gene olmaz. Diline sahip olmazsan olmaz. Bir vazifesi de budur ahilerimiz. Hasbelkader bizim vazifemiz de bunu temin etmektir. Gerektiğinde icap eden tedbiri almaktır. Hani nerede? Hani nerede Karabaş? Bilmem şeyhim. Bildiğini bilme, bilmediğini bil. Gitmiştir şeyhim. Başını boş korsan alır başını gider tabii. Hele ki bu. Ne terbiyeden anlar, ne eğitimden. Karnını doyurup dünyalığını kurtardı mı sıvışır hemen. Ulan. Şimdiden tez yok. Var bul getir onu. Nicedir ahilerin vaziyeti Pirim Mesut? Estağfurullah şeyh. Topyekün ahali nasılsa öyledir. Kervanlar gelip gitmez mi? Alay eden bir ikisine baskın vermiştir eşkıya. Bir bizde değil. Aydınoğullarından gelenler de aynısını derler. Niksar'da da danışmetli beylerine ağır vergi yükü gelmiş. Vezir Muhyiddin Pervane tarafından. Pervanedir ama kimlere pervanedir? İşitenler sanmasın ki bu ticari meseledir. Mesele birlik, dirlik meselesidir Pirim Mesut. Memleketin manzarasını tarif edersiniz şeyhim. Varsın hainler pusularını kursunlar. Mülkün bekçisi Konya'daki sarayda değildir. Toprağı eken, demiri döven, ekini biçendir. Hele ahilerin ahvalini anlat, lafı unuttuk. Keçeci Azmi Ağa gaflete düşüp kusur işlemiştir.
İşitmiş iseniz üstüne varmayınız. Biz gerekli ikazı yapmışızdır kendisine. Belki de gaflete düşen keçeci değil, bizizdir Pirim Mesut. Estağfurullah şeyhim. Şahidiyizdir olan biteni. Ama teşkilatımızın talimatnamesi duvarda yazılı iken değil dergahımıza hiçbir kimse için dedikodu türetmek caiz değildir. Bunun dahi müeyyidesi vardır usulnamede. Bu nedir? Yılan zehridir. Korkma, yılan değildir. Zehridir sade. Nereden bulur baban bunu? Kendisi çıkar yılanlardan. Tıbbiyenin en tesirli ilacıdır bu zehir. Hem zehirdir hem ilaçtır. Nasıl çıkarır yılanın zehrini Mikel emmi? Yakalayıp öldürür mü zehrini almak için? Öldürmez. Ay evran derler. Bir debba. İşitmiş misin? Hem de hekimdir. İşitmez miyim? Cümle ahilerin de piridir. Aya ocağını da o var eylemiştir. İşte babam Kayseri'deyken onunla tanışmış. O öğretmiş. Kış gelip dağları kar basınca kış uykusundaki yılanları toplar, zehirlerini alıp yılanları geriye bırakırlarmış. Mikel emmi tanır mıymış Pir Aya Evran'ı? Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Elinde köpek tasması vardı. Köpeği arar. Ziyade olsun. Allah bereketini arttırsın. Hazır etmişiz şeyhim siparişini. Tamam değil mi? Tamamdır ustam. 3 arşın. Aman şeyhim, şu kadarcık mal dergahımıza. O iş başka, bu iş başka. Bize müsaade o vakiti. Al bakalım yükümüzü Kasım'ım. Bize diyeceğin bir şey var mıdır Azmi Efendi? Yoktur şeyhim. Varsa bilelim. Mesut ağamız ahi ocağının bana ceza keseceğini ifade etti. Ama sizin ardınızdan dedikodu ettiğim gerçek değildir şeyhim. Ardımızdan istediğin kelamı et Azmi Efendi. Söz sahibine aittir. Ama kimseye bizim yüzümüzden zulmetmeni istemeyiz. Kimsenin bizim yüzümüzden zulme uğramasını istemediğimiz gibi. Koskoca kadı elinde tasma köpek arar. Karabaş'ta alelade bir sokak köpeği. Ne huyunu suyunu tanır Yunus Efendi, ne de dilinden anlar onu. Bilse çarşıda mı arar sokak köpeğini? Köpeği ararsın herhalde. Bulamadım hiçbir yerde. Karar veremez dergahın kapısını mı beklese, yoksa gezip tozsa mı gönlünce. Sonra gururuna pek düşkündür. Azarlamaya, kötü yal vermeye gelmez. Hele ufacık bir fiski vursan, nefsine eziyet etsen bil ki başına bela olur. Nallıhan çarşısında bakmadık yer komadım. Ama yok hiçbir yerde. O bir sokak köpeğidir.
Ne işi var, ne arar çarşılarda? Hem kalabalığı sevmez o. Pek karışmaz insanlar içine. Çarşıda ara. Her köşeye, her sokağa, hatta her dükkana bak. Nerede bir yalvaran varsa orada eğleşir. Şöyle kırlara bak. Çeşmelere, tarlalara. Gitmez mi çarşılara? Gitmez. Dağda bayırda dolanır durur avare avare. Hadi yürü bakalım. Dergaha gideriz. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Divriği kadısı Mübarizoğlu Kadı İlyas Efendi, Nallıhan'ın yeni kadısı tayin edilmiştir. Efendi değil mi o? Ne kadısı? Vaylan kadı, Yunus Efendi. Daha neler? Bir de ta kendisi. Harbi işte. Al şu köpeği önümden subaşı. Kendine sahip olamayan meczup tutmuş bir de köpek sahibi olmuş. Dün gece rüyamda gördüm. İcazet imtihanını geçer, büyük bir vilayete kadı tayin edilirdin. Rüyaların tersi çıkar derler. Üstüne bir dilberle de evlendin mi unutur gidersin bizi. Sen gönlünden geçeni bana mı layık görürsün İlyas? Her daim adaleti yazasın. Büyük bir vilayet arzu ederken nefsimiz için değil İlyas. Mücahede ve mücadele için arzu ederiz. Yunus. Bir bakayım gelmiş ise yalanı vereyim demiştim. Çok arattırmadı kendini inşallah. Kırda buldum. Çarşının öte yanında. Şeyh babam size neden çarşıda ara demiştir bilemedim. Akşamınız hayırlı olsun. Sizin de Yunus Efendi. Size Beyazıt-ı Bestami'nin hacda başına gelenleri anlatıverdim mi daha evveli? Hazret yola revan olmuş. Yıldızları rehber tutmuş. Çölleri aşmış.
Varmış Mekke'ye. Kabe-i Muazzama'da tavafını etmiş. Hac farizesini bitirmiş. Kabe'nin avlusundan çıkarmış ki bir de baksın Kabe'nin kapısında iblis. Kapıya yaslanmış. Kolunda bileğinden dirseğine kadar at yularları. Hazret hemen tanımış tabii. Ehlullah şeytanı gördü mü bilir. O ayrı mesele. Onun yeri değil şimdi. Bestami Hazretleri de tanıyıvermiş tabii hemen. Şaşırmış. Bu iblisin Kabe'nin kapısında ne işi vardır diye düşünmüş. Demiş, sen ne ararsın burada? Şeytan da dirseğine kadar sıra sıra yularları göstermiş. Benimkiler içeride tavaf ederler. Bitirmelerini beklerim. Sonra vurup yularları binip sırtlarına gideceğim demiş. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle bakmış iblise. Ben de var mıyım o beklediklerinin arasında demiş. İblis de ona bakmış. Şöyle bir alaya alır gibi gülüvermiş. Derken eğilivermiş kulağına. Sana yularsız da binerim demiş. Ya işin gerçeği bu. Çağrı Efendi. Sen de buyurursun bakalım mesele hakkında. Estağfurullah şeyhim. Neyse. Velhasıl kelam. Gel zaman, git zaman Beyazıt-ı Bestami memleketine dönmek için Mekke'den çıkmış. Yola revan olmuş yine. Çölleri, vahaları aşmış. Gene çölleri aşmış. Derken bir dere kenarına gelmiş. Hazret sıvamış paçalarını. Tam dereyi geçecek. Bir de bakmış ki derenin kenarında bir ağacın altında gözleri ama ihtiyar, aksakallı bir dede oturur. Varmış yanına, hal hatır sormuş. İhtiyar, gözlerim görmez oğul, hacdan dönerim. Ben bu suyu geçemem demiş. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri üzüntü duymuş. Bu aksakallı aciz ihtiyara hemen almış onu sırtına ve dereye girmiş. Su biraz kabarmış. Bata çıka derenin karşısına geçerlerken tam ortasına gelmişler ki ihtiyar kulağına eğilivermiş Bestami Hazretlerinin. Ben sana yularsız da binerim demedim mi demiş. Şeytan neredeymiş? Şeytanı arar isen tekkede ara, Mekke'de ara. Bana ulaşmaz diye de kibirlenme. Yularsız biniverirler işte böyle. Haşa ki ister isen Beyazıt-ı Bestami ol. Mesela burada tekkenin de Mekke'nin de insanın içinde olduğunu bilmekte. Ne yerlere ne göklere sığdım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Buyur. Nedir manası başka? O sebepten her ne arar isen tekkede, Mekke'de arama. Dön, içinde ara.
Hele bir tas su getiresin bana Kasım'ım. Sen var, en iyisi kadılığa geri dön. Her yolun bir yolcusu var. Var sen dön kadılığa. Ne vazife verdiyseniz yaptım. Kadılıktan istifa edip geldim dergahta abdesthaneleri temizledim. Kadı olarak gezdiğim Nallıhan sokaklarında sırtımda kazma kürekle dolaştım. Bir meczup gibi köpek aradım ahalinin gözü önünde. Nefsime ağır gelir demedim. Dedim ama dinlemedim. Ne vazife verdiyseniz tas tamam yaptım. Ama ne aradığım budur, ne beklediğim muamele. Evlat, biz sana kadılıktan istifa et demedik. Ahir zaman şeyhi değiliz. Kendimize mürit aramayız. Kimseye davetimiz yoktur. O kimseler hak yolunda değil. Biz hak yolunda mıyız ki milleti davet edelim? Ne var ki bizde? Ben giderim şeyim. Gelen hoş gelir, giden hoş gider Yunus. Pek sadedir. Evdeki rahatın olmaz tabii. Zamanla alışırsın. Gelen hoş gelir, giden hoş gider Yunus.
İlk hendekte boğulma. Nefis dediğin 7 başlı ejderha. Kolay pes etmeyecek tabii. Değer mi? Onca gördün geçirdin. İlk engelde vazgeçmek olur mu? Hataya düşme. Şeyhimiz müşfiktir. Var elini öp. Tövbe et. Onca istifade ettin şeyhimizden. Öfkeyle kalkıp ziyan etme. Nicelerini gördüm. Senin gibi dervişlik hırkasını çıkarmaya kararlıydılar. Sabır gösterdiler. Hilafet tacı taktılar. Belki sana inanılmaz gelebilir ama işlerinde posta oturup tekke kuranlar dahi vardır. Ahali içinde itibarları vardır. Ama sen ilk seraba kanarsın.
Malatya'da Ermeniler ile Süryanilerin de desteğiyle gazilerimiz Rumları püskürtmüştür şeyhim. Ama çok zayiat verildi derler. Ne gaza biter ne gazi. Savaş içinde dahi adaleti elden bırakmazsan, Ermenisi de Süryanisi de 72 millet kardeşin, candaşın. Hakikat ayırmaz etrafında birlenenleri. Her birinin dökülen her damla kanı bu toprağın mayasıdır. Onların kanıyla mayalanır bu toprak. De hele Allah'ında nicedir ahalinin durumu? Ahilerin vaziyeti nedir? Uzun vakit oldu. Çıkamamışız dergâhtan bir adım. Bir görünseniz şeyhim uygun vaktinizde. Ahali merak eder sizi göremeyen de. Keçeci Azmi'nin dükkanını usulnameye uygun olarak bir ay kapatmışızdır şeyhim. Bizim yüzümüzden niye zulüm edersiniz pirim? Estağfurullah şeyhim. Ama fitne çıkarmaya devam etmektedir. Cezasız komamız ocağımızın düsturunu yok saymak olur. Buna haddim yoktur. Zat haliniz de bilir ki postuna otururuz diye ahi ocağını idare etmeyiz. Hizmet ederiz. Ümitsizlik bir bataklıktır. Şeytan vazifesini yapar diye biz vazifemizden geri kalmayacağız. Toprak ekilecek dilimizde zikir ile. Demir dövülecek dilimizde zikir ile. Kervan düzülecek dilimizde zikir ile. Ahali arasında bir dedikodu türemiştir şeyhim. Olasıymış ki Moğol'un Konya'ya verdiği baskı ile dergahlar muhasara edilecekmiş derler. Niyeymiş? Sebep ne olursa olsun Moğol bilmez mi ki dergahlar cenge gazi taşır? Bilmez mi ki iş tutun, aş tutun, yurt tutun der dergahlar? Bilir pirim, bilmez mi? Biz de onların bildiğini biliriz. Bize müsaade o vakit şeyhim. Müsaade sizin pirim. Zahirici Remizi Ağa'ya vardım şeyhim. Emir buyurduğunuz gibi hesabımızı kes dedim. O ne dedi? Esnaftır nihayetinde şeyhim. Ben fiyat dahi biçmem. Şeyhim ne isterse ondan alırım, ondan öderim der. Kasım'ım, biz sana fiyatlarını beğenmeyiz dememişiz. Git hesabımızı kessin. Artık bu dergahın vakfiyelerinden tek buğday tanesi inmeyecek o ambara demişizdir. Yunus olaydı. Ne söylesek onu yapar. Öylece gelirdi. Gittiğin memlekette kitap yasak mıydı Yunus Efendi? 3 ay oldu kütüphaneden çıkmazsın. Her yerde bulunur mu Karatay Kütüphanesi gibi Fevzi Efendi? Fıkıh ekberi mi okursun? Ne müşkül var ise dünyada elbet bir cevabı vardır İmam-ı Azam'ın.
İlginç bilgiler fark ettim. Hadisleri sadece belge ve rivayet yönünden değil, mana yönünden de değerlendirilmiş Hazret. Eğer ki manaen Peygamber Efendimiz'e atfedilmeyeceğine kanaat getirirse, bunlara karşı fetva vermekten dahi çekinmezmiş. Her kim rivayet etmiş olur ise olsun. Konya'ya medresenin kütüphanesinde vakit geçirmek için dönmedin herhalde. Ne der başkadı vazifeye dönme talebine? 3 aydır bekleriz böyle Fevzi Efendi. Bizi vazifeye tayin eden Tirmizi Hazretleri'ydi. Ama şimdi İzzettin Urmevi Hazretleri başkadı olmuştur. Talebimizi ilettik. Ama ne vakit sorsak pek meşguldür. Neden zahmet edersiniz bacım sultan? Ne zahmeti ola ki? Hem alıştı artık. Ne vakit görse elime bakar. Gene de zincirini çözmemek icap eder. Bir gün bile önüne yalını koymazsanız kaçıp gider yine. Bir yerciye gitmez artık. En son kaçtığında Yunus Efendi bulup getirmişti. O son imiş. O gün bugündür adım dahi atmaz dergâhtan öte. Şeyhimiz bekler müsaadenizle. Gelip de zorla dışarı çıkarmasam seni adım atacağın yoktur dergâhtan dışarı. Anlatmışım Kira. İçimde ne gezip tozmaya hevesim var, ne de ders çalışmaya hevesim. Ben bilirim nedir bunlara sebep. Neymiş? De hele de biz de bilelim sebebimizi. Sorarsın ama söylerim kızarsın. Söyle hele, kızmam. Sen de bilirsin işte. Yunus'un gidişidir bütün bu hallerine sebep. Ne ilgisi vardır onun ile? Hem sonra yerin kulağı vardır derler.
Dedikodu türer. Dedikodu olmayan bir şey hakkında türetilir. Sen var ya, insana el alemi rüsva edersin. Nedenmiş o? Birisini sevince rezil mi olunur Türklerde? Neden öyle olacakmış? O vakit? Yoksa şeyh kızıyla dervişin evlenmesi mi yasaktır? Sen benimle bu kadar uğraşacağına, sen de o vakit. Sizin dininizde yasak mıdır da evlenmek, böyle bekar durursun? Benim de senin gibi gönlüme bir düşen olsa durmazdım. Vallahi dedikodu türeteceksin Kira. Duymadın mı hiç yerinin kulağı vardır diye bir söz? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hatırladınız inşallah. Aksaray'dandı değil mi? Dur bakalım. Subaşı mıydın? Tayin mi isterdin? Nallıhan kadısıydım Katip Efendi. 3 aydan beri kaçtır varırım huzurunuza. Bir sen misin ki? Memleketin dört bir yanından hücum ederler. Kadısı tayin ister, naibi sıra bekler. Var Allah var işte. Kusurumuza kalma. Estağfurullah. Vazifeye dönebilmek için müracaat etmiştim. Bildim. Ama pek bir meşguldü Başkadı Hazretleri. 3 aydan beri bir haber beklerim Katip Efendi. Meşgul der durursunuz ama daha imkanımız kalmamıştır beklemeye. İyi dersin de mühür bende değildir ki. Buradaysa huzuruna bir çıksak. Bekleyesin hele. Yarın karar verilir Yunus Efendi. Vazifeye dönüşümüze mi? Yeni vazife yerimize mi? Hele vazifeye dönüşünüze bir tamam desin Hazret. Seni vazifeye döndürüp de boş oturtacak değil. Başkaları da var senin vaziyetinde. Hüsna yok mudur? Yoktur. Kardeşimdir. Gümüştekin'dir namım. Hüsna'ya ne olmuştur ki? O çiftle çobanla ilgilenir. Bundan böyle ben deniz bakarım dükkana.
Tabip Mikel bir tutam civan perçemi. Sonra meyan kök ister. Papatya kurusu da istemiştir. Ha, bir de papatya kurusu. Sarı papatya. Ben de kızı olurum. Buyurunuz. Kasım'ım. Hele sen bir sohbet ediver dervişana. Sohbet esnasında giriş çıkış yapmaz isek. Ola ki şeyhimizden aksettireceğimiz hakikatlerden istifade etmek isteyenler olur. Talibin dikkatini dağıtmak mekruhtur. Geçenki sohbetimizde namazı bozan hallerden bahsetmiş idik. Bu akşam Müslümanın hallerinden bahsedelim biraz. Müslüman kimdir? Evvela kelime-i şehadet getirendir. Peki ne ola Müslümanı ötekinden ayırt eden? Demem o ki çarşıda bir Müslümanı görsen. Nereden bellidir? Kılık kıyafeti olmaz ise? Ha, Müslüman elinden, dilinden, dahi belinden hiç kimselerin zarar görmediğidir. Siz konuşacaksanız biz susalım Güngör Efendi. Nasılcasın Karabaş? Halin keyfin yerindedir inşallah. Burada mıydınız babacığım? Vardın mı Mikel Efendi? Vardım babacığım. Bedbin olmuşsun der babacığım. Mevsimden olsa gerektir dedi. İlaç hazır ediverdi mi? Aktara gönderdi. Kirayla gidip istediklerini aldık. Kaynatıp öz sularıyla bir ilaç ediverdi. Koydu şişeye. Yerine de bunu bıraktı, çekip gitti. Kim babacığım? Yunus.
Az bekle hele. Başkadı dahi mühür etmiştir. Cümle Selçuklu mülkünde geçerlidir. Sağ olasın Katip Efendi. Allah razı ola. Vazifeye dönmek için dün de gelmiş idim. Bekle hele. İstifamdır Sübaşı. Ama Kadı Hazretleri... Gereğini yapayım. Kadının vazifesi kanaat değildir. Kadının vazifesi kitaplarda olandır. Rahatsız ederim Kadı Hazretleri. Mustafa'nın Allah'ın kadısı Yunus Efendi'yi getirmişim. Al içeri. Gel hele. Kadı kanaate girince ne olur? İşte o vakit ilim rafa kalkar. Siyaset meydana iner. Biz tutarız adamı, adaleti şeriatı tesis etsin diye onca üstattan eğitim aldırırız. Sonra tutarız, adaleti şeriatı tesis etsin diye bir yere tayin ederiz. O gafil ne yapar? Gittiği yerde adaleti temin edeceğine tutar siyaset yapar. Siyaset idarenin işidir. Zihni almış başını gider. İçki su gibi akar. Namazı terk etmeyeni mumla ara ki bulasın. Sonra memlekette ne birlik kaldı ne dirlik. Kimdir efendi suçlu? Moğol'dur, Konya'nın vezirleridir. Bundan sana ne efendi? Sen kadı mısın, vezir mi? Kadıysan şeriatı takip et. Sana ne Moğol'dan, vezirden? Şeriat nasıl tatbik edilir? İdareye hizmet ile. Gerisi hadis kitaplarında yazar. Fıkıhta yazar, siyerde yazar. Dahi Kur'an'da yazmayan ne ola ki? Böyle işte Said Efendi. Var mıdır bizden başkaca bir arzun isteğin? Sağlığınıza duacıyız efendim. Yarın yola çıkarız Sivas'a. Var mıdır bizden bir arzunuz? Arzumuzu söyledik az evvel Said Efendi. Vazifenizi arzu edildiği gibi yapmanız kafidir. Müsaadenizle o vakit efendim. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulduk efendim. Vazifeye tekrar dönmek arzusuyla müracaat etmişsin 3 ay evvel. Evet efendim. Başvezir Muhittin Pervane Hazretleri'nin bizatihi emriyle bir takım kadıları olduğu yerden başka yerlere tayin ederiz. Çeşitli sebepler neticesinde boş kalan makamlar içinde yeni atamalar yaparız. Sen de Allah'ın da vazife yaparıymışsın. Evet. Yunus Efendi, vazifeye tekrar dönüşün bizim için caizdir. Yarın var, Katip Efendi'den tayin olduğun yeri öğren.
Allah sizden razı ola. Her ne eylerseniz hayrede. Allah'ın da vazife yaptım dersin Yunus Efendi. O vakit bilirsin belki. Tapduk emrederler. Bir tekke şeyhi varmış Nallıhan'da, bilir misin? Bilirim efendim. Tesiri var mıdır ahali üzerinde? Vardır efendim. Yeni tayin ettiğimiz Kadı İlyas Efendi, dergahını basmak için tarafımızdan izin istemektedir. Nallıhan'da vazife yaptığını görünce hele bir soralım dedik. Söyle Katip Efendi. Efendim, şu vazifeye iade bekleyen Mustafa Nallıhan kadısı. Hatırladım. Dün huzura gelendir. Adı neydi? Yunus'tur efendim. Yunus. Ne olmuş ona? Vazife başı yapmak için menşurunu almaya gelmemiştir. 3 aydır eşikte bekler derdin Mesut Efendi. Ben de anlamamışım efendim. Her gün bu makamın kapısını aşındırır idi. Şimdi işi hallolur. Ortada yoktur. Hak'tan gelen bütün sözler aslında insana bir tek şeyi öğütler. Kendine bir ayna bul. Ne yapar ayna? Sen ona nasıl davranırsan davran, o hep hakikati gösterir. Eğriye doğru, doğruya eğri demez. Kusur var ise, var kusuru kendinde ara.
Yunus Efendi? Hoş gelmişsin. Bir arzun mu vardır? Kadı Efendi'yi görmek isterim. İlyas Efendi makamındadır. Yunus. Aylar vardır tek bir sohbet yapmamıştır şeyhimiz. Ahali de sorar durur ağam. Geçen de ekine gittiğimizde köylüler bir bir gelip sormadılar mı? Asıl çarşıda ahiler. Herkesin dilindedir şeyhimizin sohbeti kestiği. Selam da mı yoktur Güyende? Yunus dönmüş. Kadı Yunus mu? Nerede gördün? Çarşıda. Neden döndün? Yunus dönmüş. Kadı Yunus. Nerede gördün? Çarşıda. Beni tanıdın ama tanımazdan geldin seni o köpeğin peşinde gördüğüm gün çarşıda. Anlatırım bir aralık. Şimdi zamanı değil. Tayin olunduğun yeri öğrenmeden bırakıp geldin, öyle mi? Senden bir yardım isterim. Ne dersin Yunus? Biz birer çocuktuk medreseye girdiğimizde. Sen benim dostumsun. Şeyh Tapduk emri hakkında tahkikat başlatırmışsın.